Bununla ilgili büyüleyici olan şey bu yerin sahip olduğu oda sayısı ve yüz ölçümü. Burada şapeller var. Hava akımı kilitleri diyebileceğimiz tüneller de bulunuyor. Bazı kapılar var, oldukça ilginç. Sofistike mühendislikten sorumlu olan bir şeyler olduğu gün gibi ortada. Derin kuyu, burayı yeni anlamaya başlayanlar için antik dünyanın bu mimari harikasını kimin oluşturduğuna dair hikayeden daha önce şunu düşünmesi gerekiyor. Burada kim ya da kimler yaşadı? Seviyeler neredeyse Malta'daki Hippogeion veya eski Sardunya'daki Domus de Janus mezarları gibi. Aynı kalitede ve aynı mantıkta oyulmuş. Aslında son derece ileri teknolojiyle yapılmış olduğunu söylemek hiç de zor değil. Hatta Derinkuyu'yla bambaşka bir yeraltı şehri arasındaki tünellerle bağlantılı. Bu tüneller 5 kilometre uzunluğunda. Bu yüzden çok geniş ve sıra dışı bir mühendislik eseri olduğunu söyleyebiliyoruz. Aslına bakarsanız buranın kazılmış olduğundan daha ziyade 80 metre kadar derine inip 15-20 kat oluşturup buradaki molozları dışarı çıkarmak bile apayrı bir iş ve apayrı bir zaman gerektiriyor. Dışarı çıkarıldığını düşünelim. Onca kazılmış toprak sizce nerede? Nerede olabileceğini söyleyebileceğimiz hiçbir kanıt yok ortada. Çok erken bir çağdan bahsedebiliriz. Aslında büyüleyici bir konu. Yerin 80-90 metre altında olmasına ve 20 binden fazla insanı barındırmasına ve 200'ün üzerinde ek bağlantıya sahip olmasına rağmen izole bir yeraltı şehri. Bu sitenin bulunduğu yerin kilometrelerce ötesindeki şehirler oldukça ilginç. Gerçekten farklı olan şey şehirlerin birçoğunun biraz gizemli mimariyle inşa edilmiş olmasıdır. Örneğin diğer şehirlerin bazıları o kadar derin değildir veya geçitler daha dardır ve daha fazla seviyeye sahip olabilir. Fakat Derinkuyu'daki oluşturulmuş odalar diğerlerinden tamamıyla farklıdır. Derinkuyu'da yerin altında yaşayan insanlar bir noktadan sonra bu hayata alışmışlardı. Birbirleri arasında gidip gelmeleri ve ticaret yapmaları bile mümkün olmaya başlamıştı. Birçok arkeolog Derinkuyu'nun yapılma amacının yüzeydeki savaşlar sebebiyle olduğunu dile getiriyorlar. Oysaki yerin üzerinde yaşayanlar için kaçmak çok daha kolay ve yaşama şansları çok daha yüksek olabilirdi. Örnek olarak 80-90 metre derinlik kazmak, 15 veya 20 seviye belirlemek ve bunların hepsini dizayn etmek olağanüstü bir çaba ve zaman gerektireceğinden dolayı burayı yapma amaçlarının da savaşlar nedeniyle olduğunu söylemek aslına bakarsanız oldukça yanlış oluyor. Diğer taraftan insanların ellerinde bulundurdukları teknolojik aletlerinde bu tip bir yeraltı şehrini oluşturma konusunda hiçbir şekilde yeterli olmayacağının da farkında olmak gerekiyor. Her yöne uzanan kilometrelerce uzunluktaki bu yeraltı şehirlerini oluşturmak hiç de kolay bir zanaat değil değerli arkadaşlar. Alternatif araştırmacılar Nevşehir'de Kapadokya'nın güneyindeki bu küçük kasaba hakkında çok önemli bir teorileri var. Burada uzun süredir kayıp olan geçmişimiz hakkında anlatılacak önemli bir hikaye. Burada olanların ana akım arkeologların son 60 yıldır üzerinde ısrar ettikleri şey olmayabileceğine inanıyorlar. Derinkuyu'nun Hititler tarafından günümüzden 3300 yıl önce çeşitli düşmanların saldırılarına dayanmalarına yardımcı olmak için inşa edilmiş olabileceğini öngörüyorlar. Bu teori bilinen Friklerin bu demir çağı boyunca çok sofistike mimarlar ve inşaatçılar tarafından inşa edilmiş olduğunu ortaya koymuş oluyor. Fakat bu düşünce ya da teori inandırıcı olmaktan oldukça uzak. Alternatif bir olasılık sizce olabilir mi? Bu sitenin yaşı ana akım arkeologların genç Dryas döneminin büyük selinden önceki bir zamandan daha da geriye gidiyor olabilir. Yazar Andrew Collins anlatıyor. Türkiye'nin Kapadokya olarak bilinen orta bölgesindeki yeraltı şehirlerinin en büyüğü ve en iyi keşfedilenidir. Ve çoğu hiç keşfedilmemiş ama aynı zamanda önemli olan yeraltı şehirleri ve düzinelerce başka çok daha küçük kompleks vardır. Derinkuyu hakkında 12.000 yaşında olabileceğine dair kanıtlar bulunuyor.
Ve bu bilgi aynı zamanda Derinkuyu'nun küratörü olan ve adı Ömer Demir olan bir arkeoloğun çalışmasından geliyor. Türkiye'ye gittim ve onu buldum. Derinkuyu'nun 12.000 yaşında olabileceğine ve aslında sözde bir mühendis tarafından inşa edildiğine seni ikna eden kanıtın ne olduğunu bana söyle dedim. Beni 1. seviyeye indirdi ve bana duvarları gösterdi ve bak bunlar taş aletlerle kesilmiş dedi. Beni bir sonraki seviyeye indirdi ve oluşturulan oyuklar çok daha kaba görünüyordu. Bunun Tunç Çağı sırasında veya sonrasında olmuş olabileceğini gösteren metal aletler kullandı ve sonra bana sadece birkaç mil ötedeki bir nehir kıyısında anahtar diyebileceğim kanıt parçasını verdi. Ona bu yapıların en az 12.000 yıl öncesine ait olması gerektiğini söyleyen kanıtların, yani çok daha sonraki kültürlerin bu orijinal yeraltı kompleksini buldukları ve daha sonra daha da fazla seviyeler yapmak için daha da fazla kazdıklarıdır. En derin seviyelerden en üst seviyeye kadar uzanan havalandırma bacaları var ve hatta yakınlarda ibadet ve yaşam alanları için yerler bulunuyor. Yazar Billy Carson anlatıyor. En ilginç olanı bu havalandırma bacaları. Çok ince ve oldukça dardı. Bu bacaları ortaya çıkarmak için bir tür ileri teknoloji olmalıydı. Tünelde ilginç olan başka bir şey de herhangi bir çöküntü kanıtı olmaması. Yani bu bize insanların bu malzemeyi nasıl kullanacaklarını, onu nasıl kazacaklarını çok iyi bildiklerini ve bir yapının oluşturulabilmesi için planlamanın da gerektiğini gösteriyor. O kadar derine iniyor ki bu kadar ağırlığı ve bu kadar çok insanı çökmeden barındırabiliyor. Ve bu yüzden şunu sormak gerekiyor. Bu binlerce yıl önce gelişmiş bir uygarlık tarafından inşa edilmiş olabilir mi? Çok daha önce başka biri ona rastlamış mıydı? Bana öyle geliyor ki Derinkuyu en az 12.000 yaşındaysa bu dünyadan olmayan gelişmiş varlıklar tarafından inşa edilmiş olması da oldukça olası oluyor. Neden tufan öncesi hikayenin daha fazlası olmasın ki? Alternatif araştırmacıların anladığı ilk yerde Derinkuyu kompleksinden çok da uzak olmayan bir yerde inşa edildi. Dünyadaki en ilgi çekici erken tapınak alanlarından biri. Yani Göbekli Tepe ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Göbekli Tepe ve Derinkuyu yaklaşık 12.000 yıl önce dikkatlice gömüldüğünü gösteren kanıtlara sahip bir site. Aslında arkeologların iddia ettiğinden çok daha eski. Bu bölge ile Göbekli Tepe arasında bence bir bağlantı var. Buranın kazılması dünyada meydana gelen büyük felaketlerin olduğu bir dönemde gerçekleşmiş olabilir. Gizem daha genç Drayalara baktığımızda ve o zamanlarda geriye kalanları veya gelecek nesiller için mi oluşturuldukları düşünülmesi gereken konulardan biri. Oluşumları takip eden felaketler bize bu olaylar olmadan önce de var olduklarını söylüyor. Bu yüzden bir kez daha soruyla karşı karşıyayız. Göbekli Tepe gibi bu yerler buzul çağında mı inşa edildiler? Belki de Pleistosen'deki bir ısınma döneminde. Buz devri resmi olarak hala bozulmamışken. Tapya'ya geri dönüş gözlemim sanki insanlar onu bir şeyden koruyormuş gibi güzelce kapatılmıştı. Taşlardan oluşan bir duvarla sevgiyle korunuyordu belki de. Ve sonra yavaşça taş ve toprakla dolduruldu. Peki bunun sebebi ne olabilir? Bu bölgeler neden kapatılsın ya da neden gizlensin? Sanki gökten bir şey iniyor ya da bir şey onu yok edecekmiş gibi ve olaydan bir süre sonra geri gelip onu kazıp çıkarmak. Ve tabii ki çıkarıldığındaysa hala mükemmel durumda olacaklardı. Evet değerli arkadaşlar, durum bu şekilde. Derinkuyu son dönemde dünya arkeoloji gündemini derinden etkilemeye devam ediyor. Bu arada geçtiğimiz günlerde Netflix'te yeni yayınlanmaya başlanan bir belgesel vardı ve daha önceki videolarımdan birinde bu belgeselden sizlere söz etmiştim. Ve bu belgeselde ise Graham Hancock kendi çalışmalarıyla oluşturmuştu. Aslına bakarsanız bu noktaya kadar oldukça normal görünüyor. Birçok garip ve gizemli bölgeye uğruyor ve birçok soruyu cevaplamaya çalışıyor. Buraya kadar oldukça normal. Fakat
Göbekli Tepe'ye geldiğinde Göbekli Tepe'nin T sütunlarını incelerken sizlerin de bildiği gibi üzerinde Anunnaki çantalarının ve diğer sembollerin de bulunduğu T sütun hakkında uzun uzadıya bölüm ayırmıştı. Büyük ihtimalle bölgenin yetkili kişilerinden birine bu sembolleri teker teker sormaya başladı. Sizlerin de şu anda ekranda gördüğünüz bu T sütununda sorulabilecek birçok sembol var. Yani şunu söylemek istiyorum. Siz olsanız bu sütunda bulunan hangi sembolü cevap almak için karşınızdaki yetkiliye sormazsınız? Evet, birkaç saniye bekledim. Cevaplarınızı mutlaka yorum olarak videonun altına yazın değerli arkadaşlar. Graham Hancock bu T sütunundaki hemen hemen bütün objeleri, bütün sembolleri sordu. Sadece Anunnaki çantalarını sormadı. Sizce neden bunu sormamış olabilir? Aslında bu beklediğimiz bir sonuç. Nedense bu tip oluşumlarda Anunnaki literatürünü dahil etmemeye çalışıyorlar. Bu oldukça garip değerli arkadaşlar. Devam edelim. Daha önce hiç Sunken Krallığını ve Krishna'yı duydunuz mu? Bu konuyla ilgili küçük bir araştırma yaptım ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Mahabharata'dan kayıp Krishna şehrini araştırırken biraz kafa karıştırıcı olabilecek iki terimle karşılaşıyoruz. Devarka kelimesini veya Varaka terimini buluyoruz. Ve daha derine indikçe bu iki kelimenin birbirinin yerine kullanılabileceğini görüyoruz. Aynı kayıp Krishna şehri için. Ama bu kayıp Krishna şehri nerede yer alıyor? Aslında bu bambaşka bir tartışma konusu olabilir. Bu kayıp şehri Krishna'yı orijinal olarak indiği Mahabharata'dan ortaya çıkarmayı hayatının tutkusu haline getiren Dr. Rao'nun çalışmalarını incelediğimizde ortaya farklı sonuçlar çıkıyor. Kuç Körfezi'ne bakan Betdvarka şehri şimdilerde yeni anlaşılan bir şey, şehrin temellerinin 6 kat daha derine inmesi ve bu da şehrin binlerce yaşında olduğunu düşündürmesi. Belki de şehir kayıp olmayabilir. Bu bahsettiğimiz şehrin altında olabilir. Ama efsaneler bize şunu söylüyor. Dwarka okyanusun altına batmıştı. Bu yüzden belki de şehrin altındaki başka yapıların olma olasılığı ortadan kalkmış oluyor. Ama yine de şehrin altında farklı bir şehir olduğunu unutmamak gerekiyor. Kanalımızda bulunan sualtı şehirlerinde Sunken Dwarka konusunu ayrıntılı bir şekilde işlemiştik değerli arkadaşlar. Eğer ki izlemediyseniz sizler de göz atın. Linkini açıklama bölümüne ekledim. Bu şehir okyanusun altına batmıştı. Bu yüzden Betdvarka'nın etrafındaki okyanusları aramaya başladık. Ve kesinlikle batık harabeler bulundu ve bunun kayıp şehir olduğu düşünüldü. Dr. Rao bunun derinliğine baktığında okyanusun yaklaşık 36 metre altında Manhattan büyüklüğünde kayıp bir şehir olduğunu söyleyen Cambay Körfezi'nde kazı işlemleri devam etti. Bunun şehrin 7500 yaşından büyük olduğunu gösterebileceğini öne sürdü. Ancak jeolojik kayıtlara daha derinlemesine baktığımızda muhtemelen şehir yaklaşık 12.500 yaşındaki en kurak çağda battı. Bu yüzden bu şehrin ne kadar eski olduğu bu noktadan anlaşılabilir. Yazar Billy Carson anlatıyor. Kıyının hemen dışındaki Dwarka'da farklı taş aletler buldular. Farklı ahşap aletler de bulundu. Çanak çömlek ve her türden eser buldular. Bu eserleri gündeme getirdiler ve bu arkeoloji camiasını ateşe verdi. Ve beni gerçekten harekete geçiren şey bu araçlara bakarsanız bu araçların bu şehri inşa etmiş olamayacağı gerçeğidir. Bu yüzden şimdi Dwarka'nın gerçekte kaç yaşında olduğu sorusunu sormamız gerekiyor. Bu arada kanalımızda Mahabharata konusunu detaylarıyla incelediğim bir video bulunuyor. Bu videonun linkini de açıklama bölümünde göreceksiniz arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Dwarka şehri oldukça eski bir şehir. Onların kalıntılarını keşfettik. Antik çağda inşa edilmişti. Yazar William Henry anlatıyor. Dwarka'yı özel kılan şey sadece bu değil. Krishna'nın evi olduğunu ancak yüzlerce sarayın mücevherler gibi parıldadığı bu fantastik açıklamaya sahip olması bir tür cennet olarak tanımlanıyor. Bu nedenle Dwarka'nın konumu hakkında son derece önemli bir şey olmalı. Bu gerçekten kaç yaşında olduğunu bilmediğimizi gösteriyor.
Aslında Dvarka, alternatif araştırmacıları en çok büyüleyen yerlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Yazar Maria Waitley anlatıyor. Dünya enerjilerine baktığımızda ve dünyanın bazı önemli noktalarla birleştiği bir güç kaynağı olarak görmemiz mümkün. Dünyadan nasıl yararlandığımıza baktığımızda altın ve mücevherlerden oluşan bu eski kayıp şehrin konumu hakkında önemli bir şey olup olmadığını merak etmeye yönlendiriyor. Antik siteler ve bunlara alfa çizgileri diyoruz. Bu nedenle bir doğum noktaları vardır ve onların bir omega noktası denen bir sonlanma noktası var. Kadimlerin bu enerji akımlarının bu doğum noktalarını ve bitiş noktalarını arayacaklarını hayal edersek bunlar olağanüstü bir güce sahip yerlerdir. Yazar Hugh Newman anlatıyor. Dvarka efsaneleri buranın farklı zümrüt altından yapılmış dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu iddia ediyor. Yazar Rita Lewis anlatıyor. O bölgede yaptıkları şeylerden biri de M.Ö. 9000 yıllarına ait bir madeni paraydı ve bu dönemde ortaya çıkarıldığına inanılıyor. Mahabharata destanının o bölgede meydana geldiği, bilginler tarafından Kampat Körfezi'ndeki Dvarka olarak da anılan bu tufan öncesi batık şehir, eski Vedik metinlere göre efsanevi Dvarka, kayıp Krishna şehri olabilir mi? Bu şehir suyla çevriliydi ve bu şehri ana karaya bağlayan köprüler, tanrıların dünyayı terk ettiği ve büyük bir sel olduğu, Krishna'nın dünyadaki görünümünde Yadu'nun bir üyesi olduğu zamanlarda başladığı mitolojik zaman çizelgesinin daha derin bir şekilde anlaşılması için bir ipucu olabilir. Hanedan ve başkentleri aslen Mathura denilen bir yerdeydi ve Mathura şehri bir zamanlar şeytani krallar tarafından yönetilen güçler tarafından saldırıya uğradı. Ve Krishna onlara kalacakları daha güvenli bir yer vermek için Dvarka şehrini tezahür ettirdiğini gördü ve Dvarka şehri onlara açıldı. Ana karaya bir geçitle bağlı bir ada ve bir yerleşim birimiydi. Bu yüzden Krishna aile üyelerini ve diğer akrabalarını oraya taşıdı. Dünyaya inen bir avatar olarak görevi tamamlamış olarak geri döndü ve hanedanın üyelerini yanına almaya ve şehrin tezahür etmemesine ve yeryüzündeki insanların onu görmemesi gerektiğine karar verdi. Ve bu nedenle okyanusun derinliklerine batırdı. Çizimlere ve anlatımlara baktığımızda elleri nükleer silahlara sahip olan gelişmiş bir uygarlık görülebilir. Mahabharata'da olan ve bu silahları kullanmış olduklarından bahsediyorlar. Bu bazı zamanlarda dünyaları bile yok etme kabiliyetine sahip silahlardı. Bazıları serbest bırakıldıktan sonra düşmanın yenileceğini söyledi. Düşmana şüphe yok, yenileceklerdi. Ve gerçekten Dvarka'yı, Mahabharata'yı analiz ettiğinizde elinizde kocaman soru işaretlerinin kaldığını görebileceksiniz. Binlerce yıl önce bu tip savaşların yapıldığı nasıl tasvir edilebilirdi? Dvarka'da ve Salva adında rakip bir kralda sadece şehirleri değil tüm orduları harap eden silahlar vardı. Ve sözde sadece 18 gün süren bir savaşın ardından ortada yaşanan savaşın sonuçları 36 yıl kadar sürmüştü. Bir tür nükleer kış olarak tanımlıyorlar. Bu kutsal kitaptaki anlatımda sadece insanlar öldürülmüyor. Hayvanlar da ölülerin üzerine düşüyordu. İnsanlar bir şeylerle kaplanmıştı. Nehirleri atlayarak onları yıkamaya çalışıyorlar. Işıkları kör eden mutasyonlardan bahsediyorlar. O kadar güçlüydüler ki binlerce güneş gibiydi. Ve bize güçlü bir şekilde söylediği şey eski Vedik kültürlerin bu nükleer silahlara sahip olduğu. Fırlatılan nükleer cihazlar ve inanılmaz yıkıma neden olabilecek diğer füze türleri inanılmaz derecede ilginç. Hikayenin geri kalanı bize Krishna'nın örneğin seyahat ettiği söylenen bir fantezi masalı gibi geliyor. Gökler ve onun göksel arabası Vermonicraft'ı ve aslında o bu Vimana araçlarından birine sahip olan Salva adlı yakındaki bir kralla savaştı. Ve aslında bir savaşa girdiler, birbirlerine mermiler attılar. Yani füzeler gibi görünen mermiler.
ve füzeler gün boyunca gökyüzünü aydınlatır ve nihayetinde Kral Salva bu mermileri Dvarka üzerinde yönetir. Ve Krishna, Salva'nın Vamanas'ını nihayetinde yok eden yerden havaya bir füze göndererek misilleme yapar. Dvarka'nın bu silahlardan biri tarafından yok edilmiş olması mümkün. Dvarka'nın suyla yok edildiği de söyleniyor. Hatta tarif edildiği gibi bir nükleer silah bile var olabilir. Bu aşamada düşürmeye devam ederken Moavi kültürü belki de ufkumuzu biraz daha açmamızda bize yardımcı olabilir. Birkaç eski gelenek insan vücudundaki belirli enerji merkezlerinden veya çakralardan söz eder. Bu megalitik tufan öncesi heykellerin duruşu eski uygarlıkların insan vücudundaki bu kutsal bölgelerin önemini gelecekteki uygarlıklara vurgulamak istedikleri düşünülüyor. Binlerce yıl önce yapılan bu megalit heykeller bile zamanına göre aşırı ileri teknolojiyle yapılmış olduğu günümüzde kanıtlanmış durumda. Diğer taraftan bu heykellerin ve ait oldukları topraklarda yaşayan uygarlıkların sahip oldukları astronomi ve enerji bilgisi de hala açıklanamayan muammalardan biri olarak karşımızda duruyor. Bu bilgiyi ve teknolojiyi onlara kim vermiş olabilir? Tufan uygarlıkları döngüsel bir şekilde gelişmiş olabilir ve döngüden döngüye taşınan bir bilgi ve bilgi geleneğinin belki de sürekliliği oluşmuş olabilir. Belki de kıtalar arasında resmedilen, çizilen ya da oyulan bazı çanta taşıyan sözde tanrılar belki de kıtalar arasında yolculuk ederek uygarlık ve teknoloji dağıtıyorlardı. Bu geleneklerden bazılarını görmeye başladığımız en önemli yerlerden biri insanların tasvirleridir. Bu zamanlarda yaşayan insanlar kendilerini nasıl tasvir ediyorlar? Vücutlarının duruşları nasıldı? Neler bize kendileri ve dünya ile ilişkileri hakkında bazı bilgileri gösteriyor? Paskalya Adası bunun büyüleyici bir örneği. Çünkü kazılar Paskalya Adası'ndaki heykeller hakkında daha fazlasını ortaya çıkardı. Ortaya çıkarılan kazılar yer seviyesinin altına indiği için geçmişte var olduğu bilinenden daha fazla vücutlarının devam ettiği anlaşıldı. Bilim adamlarının merak uyandıran el pozisyonları, ellerin vücut üzerinde yerleştirilme şekli oldukça ilginç aslında. Yani eller yanlarında değil, vücudun belirli bir bölümünü gösteriyorlar. Ve soru şu, başka yerlerde bu konuyla ilgili bir örnek ya da cevap bulabilir miyiz? Bunu çok ilginç bir şekilde Peru'da görüyoruz. Örneğin Peru halkının başka bir dünyadan bir varlığın bu dünyaya gelmesiyle nasıl başladığına dair Titicaca Gölü efsanesi bulunuyor. Ve o varlık geldi, bana Tumii adını verdi. Ve Tumii'nin elleri de vücudun çok özel bir kısmı kalp çakrasında olmak üzere her zaman vücudun önüne yerleştirildi. Tabii bununla ilgili çok önemli bir örnek de Göbekli Tepe'den geliyor. Göbekli Tepe'de ellerde solar plexus'a yerleştirilmiştir. Bu nedenle iki kültürün elleri tam olarak aynı yere yerleştirilmiş oluyor. Diğer kültürlere bakmaya başladığımızda bulduğumuz şey ellerinin diğer çakralara yerleştirildiğidir. Paskalya Adası'nda bunlar daha düşük enerji merkezleri veya daha düşük çakralar. Peru'da, ortada ve Mısır'a baktığımızda ellerin solar plexus çakrasının üzerine yerleştirildiğini görmeye başlıyoruz. Bu aşamada bir soru ortaya çıkıyor. Birbirinden binlerce kilometre uzaklıkta bulunan kıtalarda yaşarmış olan uygarlıklar nasıl oluyor da benzer gelenekleri sürdürmüş oluyorlar? Bu gelenek dağıtıcılar ya da teknoloji veya bilgi dağıtıcılar aynı olabilir mi? Devam edelim. Örneğin Paskalya Adası'nda bulduğumuz çok önemli bir şey, insanların karşılaştığı zorluklar ve meydan okumalar ne olursa olsun hayatta kalma ve elementleri aşabilme enerjisinin tam olarak ellerin yerleştirildiği bu düşük enerji merkezlerinden türetildiğidir. Bugün kazılan alanlardaki bulunan heykeller aslına bakarsanız bu söylediklerimizi tamamıyla doğruluyor. Dünyanın zorluklarının ve insanların karşı karşıya kaldıkları zorlukların o kadar büyük olduğu ve kendilerinin bir şekilde bu sistemleri öğrendikleri düşüncesi tamamıyla yanlış geliyor. Sadece hayatta kalabilmek için bunları bir şekilde bulmuş olabilirler mi? Ana akım arkeologlar bu düşünceyi savunsalar da aslına bakarsanız diğer kıtalarda yaşayanların tamamıyla bambaşka unsurları yapıyor olmaları gerekiyordu. Fakat hepsi hemen hemen aynı.
Polinezya'da, Güney Amerika'da, Kore Yarımadası'nda bulunanlar ve Göbekli Tepe. Resmen hepsi hemen hemen aynı. Bu yüzden bağlantı şu şekilde olabilir. Eğer Göbekli Tepe'ye giden en eski karbon-14 tarihlemesi şimdi M.Ö. 10.200'de ise bir sorunumuz var. Çünkü aynı görüntü Paskalya Adası'nda da elleri göbeğinin üzerinde tutan sütunlar bulunuyor. Yani diğer kıtalardaki de bir şekilde aynı prosedüre devam ediyorlar. Bu yekpare taşlar Göbekli Tepe'nin antik yapılarıyla bağlantılı olabilir mi? Ve eğer öyleyse bu onların oyulmuş olabileceği anlamına geliyor. Ve 12.000 yıl önce bu kafaların arkasında eski bir oyma bulundu. Bu Paskalya Adası sakinlerini Orta Doğu Türkiye'sine ve hatta Mısır'a bağlıyor. Yazar Kedrick Olsen anlatıyor. 1864'te bir Roma Katolik rahibinin Paskalya Adası'ndaki köyleri keşfettiği ve fark ettiği şey, Paskalya Adası'nın yerli halkı olan Rapa Nui halkının evlerinin çoğunda, evlerinin üzerinde bu gravürlerin bulunduğu çeşitli çubuklar veya tabletler bulmasıydı. Ve gravürlere baktığında bunların insan şeklinde olduklarını fark etti. Veya hayvanlar ya da diğer geometrik şekiller. Ve ardından insanlara ne olduklarını sorduğunda "O, bu Rongo Rongo" derler. Ve yerli Paskalya adalılarının dili olan Rapa Nui diline çevirdiğimizde Rongo Rongo'nun konuşmak veya alıntı yapmak anlamına geldiğini görüyoruz. Yani bunun bir dil biçimi olduğunu öne sürüyor. Ama bu dil nasıl bir temele sahip olabilir? Ne yazık ki bilmiyoruz. Onun hakkında yeterince örneğimiz yok. Onu diğer dillerle ilişkilendirmek için yeterli yolumuz yok. Bu sebeple bu dilin ne olduğunu tam olarak çeviremiyoruz. Ve yerli Rapa Nui halkına sorduğumuzda bile burada bazı karışık mesajlar buluyoruz. Bazı insanlar bu dili bildiklerini öne sürüyorlar ama yabancıların bunların ne olduğunu bilmesine izin vermiyorlar demek istiyor. Ve bu kültürdeki diğer yaşayanlarsa bunun neyle ilgili olduğunu bilmiyoruz diyorlar. Bu yüzden ne yazık ki Rongo Rongo'nun dili çözülememiş olmaya devam ediyor ama bizim çok ilginç bulduğumuz şey binlerce mil uzaktaki Pakistan'da Mohenjo'nun neredeyse tamamen aynı biçime sahip olması. Yani Rongo Rongo'ya. Yazar William Henry anlatıyor. Paskalya Adası'nda keşfedilen ve Paskalya Adalıları tarafından yaratılan tahta tabletlerde bulunan gizemli bir yazı ve uzun bir süre kimse bu yazının şifresini çözememiştir. Yanlarında noktalar olan ya da kuş başlı insanlar ya da o zamanlar kimseye bir anlam ifade etmeyen bu dairesel görüntüler. Son zamanlarda Dr. Robert Schoch Paskalya Adası'nı araştırıyordu ve eşi Catherine Ulysses önemli bir keşif ortaya çıkardı. Rongo Rongo yazısına baktı ve bir dakika, bu Texas'tan Dr. Anthony Perrat'ın güneş fırtınaları meydana geldiğinde plazma formlarıyla araştırdığı şeye benziyor dedi. Catherine Ulysses bu görüntülere bakıyor ve bunu Rongo Rongo yazısıyla karşılaştırıyor ve neredeyse aynı olduklarını fark ediyor. Ardından Rongo Rongo yazısıyla bakıp görebileceğimiz şey Paskalya'daki yerlilerin Paskalya Adası'nda gördüklerinin eski kayıtları olduğu hipotezini öne sürmemize sebep oluyor. Gece gökyüzünde veya bu yoğun güneş patlaması aktivitesi sırasında mesele şu ki bu güneş patlaması aktivitesi yaklaşık M.Ö. 10.000'e tarihleniyor. Yani burada Rongo Rongo yazısıyla olan şey bu görüntüler için tekrar olmuş olmaları olabilir. Orijinal anlamını unutmuş olabilirler. Araştırmacılar Moai üzerinde gördüğümüz sembolleri Göbekli Tepe gibi yerlerde gördüklerimizle karşılaştırıyorlar ve çok önemli bir benzerlik buluyorlar. Bu çok önemli çünkü bir kez daha Paskalya Adalıları M.Ö. 10.000 civarında bir plazma olayında gördüklerini kaydediyorlarsa bu aynı zamanda Göbekli Tepe'nin inşa edildiği dönemle de örtüşüyor demektir. Yani bu iki kültürün de gökyüzünde aynı şeyi gördüğünü ve aynı sembolleri kaydettiler. Bu dille yani Rongo Rongo ile ilgili ilginç olan şey tamamen farklı olmalarına rağmen Mısır hiyerogliflerine çok benzeyen şekiller gibi olmaları. Ve onları deşifre etmeye yönelik tüm girişimler aslında belki de şu ana kadar başarısız oldu. Ama yine de oraya nasıl geldiler?
Onları oraya kim koydu? O dilleri, o şekilleri ya da o sembolizmi kim anlattı, kim öğretti? Gerçek anlamda muamma. Rongorongo ile Indus Vadisi arasındaki bağlantı nedir? Paskalya Adası'nın en büyük muammalarından biri yazılı bir dildir. Bizim için Rongorongo dili olarak biliniyor. Kuş adam sembolizmini içeren Paskalya Adası kültürünün bir parçası gibi görünüyor. Ve bu kuş adam imgesini farklı resimlerde de buluyoruz. Bu dilde çizilmiş olan grafikler buna bizim veya günümüzün Paskalya Adası halklarının karar vermemiş olduklarını anlamak oldukça mümkün. Çünkü ellerinde bir bilgi yok. Ancak 1936 gibi erken bir tarihte Rongo yazısıyla benzer bir yazı arasında bazı benzerlikler olduğu fark edildi. Indus Vadisi bugünün Pakistan'ıydı. Indus Vadisi uygarlığıyla Pasifik'e kadar uzanan Polinezya ile Paskalya Adası'na kadar uzanan bir tür çapraz temas olabileceği fark edildi. Peki bu mesafeler nasıl aşılmış olabilir? Indus Vadisi kültürünü Paskalya Adası'ndaki bu kayıp yazıyla ilişkilendiren bu yazı dilinin bir tür ortak kaynağı olabilir. Yani bağlantı. Yine de bu bir muamma çünkü bunun önerebileceği şey bugünün Pakistan ve Hindistan'dan gelen insanların aslında Pasifik'e kadar gittikleri ve Paskalya Adası'na kadar uzandıklarıdır. Şunu bilmekte fayda var. Uygarlıkların ya da insanoğlunun kıtalar arası seyahat edebilmesinin mümkün olmadığını bilmek gerekiyor. Yani aradaki kıtalar arası okyanusları yüzerek geçebilecekleri tezi bile aslına bakarsanız büyük bir yanlışlık olacaktır. Diğer taraftan binlerce yıl önce gökyüzünde tanık olunan bu devasa heykeller Mu uygarlığı döneminde tufan öncesi tanrıların tasvirleriydi. Adada yaşayan yerlilerin anlattığı hikaye şöyle. Bilgi ve teknoloji getiren Tanrı denizden gelmişti, onlar öğrenmişti ve Tanrı yeniden döneceğine söz vererek adadan ayrılmıştı. Ve bir şekilde bu yapılan heykellerin o Tanrı'nın yeniden geri döneceği inancı adına yapılmış olduğudur. Peki onlar kimdi? Ben Volkan Çelik. Gizemleri birlikte ortaya çıkarmaya, konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Kanalımıza desteğinizi bekliyorum. Abone olun, videoların konuların altına yorumlarınızı mutlaka yazın ve mümkün olduğu kadar kendi sosyal mecranızda videolarımızı paylaşmaya çalışın. Bu arada yeni bir kanal daha açtık biliyorsunuz. Kanalın ismi Bilgi Masası. Açıklama bölümünde linkini göreceksiniz. Çok yakında o kanalımıza da videolar gelmeye başlayacak ve oraya da şimdiden abone olabilirsiniz. Tabii ayrıca bildirim zilinizi açmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.